Güney Kore'nin başkenti, en büyük metropolü Seul'den selamlar. Kendime yaşamak için bir yer arıyorum. Sorry. Anladığım kadarıyla benim kamerayı koyduğum yerde bir şey yapacak. Tamam, kamera elimizde devam edelim. Kendime bir anda bana böyle çok ters ve kötü baktı kendisi. Galiba tam olarak ne yaptığımı da anlamadı. Selamlar. Güzel bir Seul günündeyiz. Seul'ün de böyle en hareketli, en canlı noktalarından bir tanesindeyim. Şu anda Hongdae şehrindeyim. Bölgesindeyim daha doğrusu. Buranın üniversite bölgesi. İsmini de yanlış hatırlamıyorsam Hondok Üniversitesi'nden alıyor. Korece 2 tane kelime biliyorum. Bunlardan bir tanesi elbette merhaba, annyeonghaseyo. Bir diğeri de kamsahamnida. Bu 2 kelimeyi de iyi kullandığımı, telaffuz anlamında iyi becerebildiğimi düşünüyorum. Fakat Korece bence zor bir dil. Yani üzerine emek göstermeniz gereken, epey bir çalışmanız gereken bir dil olduğu için Korece'ye maalesef çok hakim değilim. Bu videodan ilk defa beni izliyor olabilirsiniz. Ben Gökberk. Kendime yaşamak için bir şehir, bir ülke arıyorum. Yolun sonundan ziyade biraz daha böyle yolun kendisinin daha keyifli olduğuna inananlardanım. Bu arayışım hala devam ediyor. Güney Kore bu arayışımın aslında önemli duraklarından bir tanesi. Kore gerek kültürüyle, gerek buradaki insanlarıyla, yemekleriyle ve böyle dünyanın geri kalan ülkelerinden bence birazcık da farklı olmasıyla ön plana çıkan bir ülke. Öncelik olarak Busan'dan başladık. Yani Kore'nin aslında en güneyinden. Busan benim için güzel geçti. Zaten ikinci gidişim Busan'a. 2 sefer bulundum. Her ikisinde de benim favorim oldu. Gerçekten çok güzel bir şehir Busan. Busan'ın hemen arkasından yolumu Gyeongju, yani Gyeongju diye de telaffuz ediliyor, Gyeongju diye de telaffuz ediliyor. Oraya çevirdim. Orası da beklediğimin çok üzerinde ve güzel çıktı. Fakat orada benim açımdan şöyle bir problem vardı. Türkiye'deki yazlık yerler gibi düşünebilirsiniz. Hafta sonu çok doluyken hafta içi adeta incin top oynuyordu. Bu da bence yaşamak için, uzun süreli yaşamak için çok daha iyi seçeneklerden bir tanesi değil. Yani hafta sonu çok canlıyken hafta içi bir anda her yerin tabiri caizse böyle ölüye döndüğü bir yerde yaşamak çok istemem. Gyeongju'nun hemen arkasındansa yolumu bu sefer diğer bir Kore şehrine çevirdim, Jeonju. Yürüdüğüm yerden bu canlı, bu hareketli bölgeye gelmem yaklaşık 1,5-2 dakikamı aldı. Kaldığım otel oldukça merkezi bir konumda bulunuyor. Burası zaten videonun ilerleyen kısımlarını da sizlerle gezeriz. İleri doğru da hareketli. Yine buradan böyle sol tarafa dönersem o tarafa doğru da hareketli. Her zaman hareketli bulabileceğiniz bir yer burası. Böyle Kore'nin bence Seul şehrinin de en canlı, en hareketli bölümü burası. Biz şu sol tarafa doğru gidelim. Aynı zamanda da etrafı gezmeye devam edelim. Bir sonraki durağım Jeonju oldu. Jeonju şehri de beklediğimin çok üzerinde çıktı. Oldukça güzeldi. Özellikle Hanok mimari yapısının ev sahipliği yaptığı bölge, yani Hanok Village bölgesi insanı böyle bir hayaller, bir masallar alemine götüren oldukça güzel bir yerdi. Fakat orada da aynı problemle karşılaştık. Hafta sonu, hatta hafta sonu da değil Jeonju, yalnızca cuma ve cumartesi öğleden sonraları doluyken onun dışında orası da oldukça sessiz, sakin bir hale bürünüyordu. Aynı zamanda elbette bu bahsettiğim Gyeongju ve Jeonju şehirlerinde bir deniz de söz konusu değil. Busan'ın denizi de vardı. O yönden de aslında Gyeongju ve Jeonju'yu kafamda eledim yaşamak için. Bu iki şehirle alakalı yaşamak anlamında herhangi bir yükselmem söz konusu değil. Busan hala favori noktalarımdan. Seul'e de şans vermek istiyorum. Çünkü Seul Busan'dan da hareketli, Busan'dan da 7/24 yaşayan bir şehir. Bilmiyorum, belki ekrana yansıyordur, sizler görüyorsunuzdur şu an böyle sağ tarafımda, sol tarafımda, yani genel olarak kadrajın her bir tarafında. Kore popülasyonu yoğunlukta ama burası aslında dünyanın her yerinden gelen insanlara ev sahiplik yapan bir bölge. Yani bir turistin ilk uğrayacağı noktalardan bir tanesi bu bölge oluyor. Bunu sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Bana soracak olursanız gerçek Kore hissiyatı benim için biraz daha Hanok evlerde, Hanok mimaride, o
geleneksel Kore'nin sokaklarında yatıyor. Ama Seul'ün içinde de, en azından Seul'ün yakınında da buna yakın yerler bulabileceğimizi düşünüyorum. Fakat Kore'nin bu yüzünü de, Seul'ün bu yüzünü de sizlere göstermek istiyorum. Belki bu tarafı daha çok seven çıkabilir. Buranın da seveni çok. Yani enerji anlamında gerçekten uzun zamandır daha ufak şehirlerde gezdiğim için burası böyle bana bir baş döndürücü geldi. Ama avantajları ne? Yeme içme anlamında, işte kahve içme anlamında, gidip oturup bir yerlerde zaman geçirmek anlamında, alışveriş anlamında 7/24 istediğim her şeye burada ulaşabiliyorum. Bu benim açımdan oldukça güzel oldu. Yani her tarafta harika restoranlar, kahve dükkanları, insanlar, ya bu bölgede canınızın sıkılması çok olası değil. Hatta anladığım kadarıyla şu anda burada insanlar böyle bakın oturmuş vaziyette, herhalde bir gösteri olacak. Genelde bu bölgede çok fazla gösteri oluyor. Koreli gençler gelip burada böyle gösteri yapıyor. Seul'ün bu kısmında ve aslında diğer kısımlarında Türk nüfusu da oldukça yaygın. Yani burada böyle gezerken sağdan soldan kulağınıza Türkçe kelimeler gelecektir. Bu videoya Seul başlığı atacağım için, yani Kore başlığı atacağım için birazcık Kore vize sürecinden de bahsetmek istiyorum, hazır Türklerin çok ziyaret ettiğinden bahsetmişken. Güney Kore Türklerden vize istiyor. Aslında vize demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bir bilgilendirme formu doldurmanız gerekiyor. Bunun ismi KETA. Zaten internete arama motorlarına KETA yazarsanız direkt Kore'nin kendi sitesi çıkacak. Bu vizeyi almanız gerekiyor. Ben geçen sene de bu zamanlarda, biraz daha eskiydi gerçi, 1,5 yıla yakın oldu galiba, Kore'yi ziyaret etmiştim. Bir KETA vizesi almıştım. O sebeple tekrardan ekstra bir KETA vizesi almama gerek kalmadı. Yani o KETA vizesi 3 yıl boyunca geçerliymiş. Bu da benim için aslında büyük bir avantaj oldu. Çok da hoşuma gitti. Yani Güney Kore'ye geçen sene almış olduğum vizeyle 3 yıl boyunca, galiba 2028 yılına kadar geçerli, dilediğim kadar gelebiliyorum. Tekrar bir KETA doldurmama gerek kalmıyor. Siz Kore'ye ilk defa gelecekseniz, siz de KETA'ya başvurduktan sonra KETA'nın sitesinde kontrol oluyor ne kadar süre bu vize geçerli diye. Oradan kontrol edebilirsiniz. Valla Seul'ü görüyorsunuz. Önceki videoları izleyenler zaten aradaki farkı şu anda anlıyordur. Fakat ben imkanlar dahilinde burayı ziyaret edip yalnızca Seul'ü görmenin çok da aslında Kore'yi böyle yaşayabilmek adına, anlayabilmek adına doğru olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha böyle ufak şehirlerine, ufak illerine, Jeonju şehrine, Gyeongju şehrine gidip gerçek böyle Kore'nin içlerine girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani burası oldukça büyük bir metropol. Daha çok etrafta zaten batılı anlamda dükkanlar var. Her şey turist dostu. Hani burada herhangi bir şekilde zorlanmanız söz konusu değil. Menülerimiz İngilizce. Girdiğiniz zaman her yerde güler yüzle gayet güzel bir şekilde karşılaşıyorsunuz. Yani tek başına gelme noktasında da Seul dost bir şehir. Benim daha öncesinde gitmiş olduğum yerler biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Daha böyle yerele indikçe biraz daha o Kore'nin ve Kore dilinin elbette zorluğunu anlayabiliyorsunuz. Buralar güzel ama buralar rahat. Buralarda gezmek güzel. Çok kalabalık zaten. Ya dünyanın her yerinden gelen insanlar burada toplanıyor. Bir üniversite bölgesi olduğu için üniversite değişim programı da elbette yaygın buralarda. Türk öğrenciler tarafından da çok tercih ediliyor. Benim sosyal medyam son zamanlarda birazcık böyle Kore içerikleriyle doldu. Gerçekten çok fazla Türk var. Özellikle Türkiye'deki kız öğrenciler tarafından tercih ediliyor Güney Kore. İşte moda okumak, medya okumak adına birçok içerik üreten arkadaş var burada. Üniversite okumaya gelip. Hello. Güzel güzel. Bakın şuralar ilginç. Karaoke. Bu tarz böyle karaoke odaları var. Buraya girip özgürce doya doya karaoke yapabiliyorsunuz. İnsan ilişkileri anlamında Seul ve diğer gittiğimiz o ufak şehirleri birazcık böyle karşılaştırmaya çalışırsak insan ilişkileri aynı şekilde devam ediyor.
Fakat diğer gittiğim şehirlerde belki de böyle tek turist olduğum için özellikle hafta içlerinde bunu daha çok hissediyordum. Bana karşı yaklaşımları biraz daha böyle şaşkın olabiliyordu. Daha çok yardım etmeye çalışıyorlardı. Daha böyle bir benimle sohbet etmeye çalışıyorlardı. Yani ilişkimiz oldukça güzeldi aslında oradaki Korelilerle. Burada elbette biraz daha artık burada yaşayan Koreliler de özellikle genç nüfus turiste çok alışmış. Yani ben ya da siz buraya geldiğiniz zaman onlar için farklı değilsiniz. Herhangi bir şekilde olumlu olumsuz anlamda böyle ekstra bir ilgileri olmuyor. Ama yine de Kore insanı iyidir, tatlıdır. Kore insanı ile alakalı sosyal medyada bazı spekülasyonlar var. Benim de sık sık önüme geliyor. Hatta videolarımın altına yazanlar dahi oluyor. Öyle bir durumla ben çok fazla karşılaşmadım. Şöyle şurada güzel bir futbolla alakalı heykel. Bu arada Dünya Kupası'nı izliyorum ama Güney Kore'de saatler çok kötü. Ya sadece Türkiye'nin maçları güzel. Güzel dediğimde öğlen o da 12'de 1'de. Onun yanı sıra kalan bütün maçlar ya gece yarısında ya sabahın köründe. O yüzden de burada böyle Dünya Kupası atmosferi müthiş bir şekilde yaşanmıyor. Yani işte kaç dakikadır geziyoruz en hareketli noktasında. Hani Dünya Kupası ile alakalı böyle ekstra durum söz konusu değil. Güney Kore güzel bir başlangıç yaptı. İlk maçta Çekya'yı 2-1 yendik. Bir sonraki maçta ben de Meksika ile olacak. Ev sahibiyle bir sonraki maçımız. Toplu bir alanda izleyeceğim onu. Seul'de çünkü o tarz alanlar var. Güney Kore kafeleriyle meşhur. Bazıları bu kafeleri abartı buluyor. Bazıları tadına doyamıyor. Bence oldukça güzel. Ben kafe anlamında Güney Kore'yi beğeniyorum. Arayıp bulabileceğiniz çok farklı kahve dükkanları var burada. Şöyle birazcık daha ara sokaklarını gezelim bu bölgenin. Akşama doğru yani akşam üstüne doğru zaten o tarafa tekrardan dönüş sağlarız. Buranın ara sokaklarında da böyle birbirinden gizli kalmış çok güzel aslında yerler var. Burada da Naver Map'i kullanıyoruz. Google Maps burada da maalesef çok iyi çalışmıyor. Yani şöyle her tarafta yine mesela batılı anlamda taco. Ya taco galiba benim anladığım kadarıyla bu coğrafyada çok seviliyor. Çünkü böyle nereye gitsem bir taco görüyorum. Fiyatlar da oldukça uygun geldi. Belki buraya gelip bir deneme yapabiliriz. Türk mutfağı anlamında da Seul'de şöyle internetten hızlıca bir kontrol ettim. Var, bayağı Türk mutfağı var burada. Eğer Kore yemeklerinden veya batılı anlamda yemeklerden çok hoşlanmıyorsanız ille de Türk yemeği olsun diyorsanız bulabileceğiniz yerler var. Haziran ayındayız. Haziran aylarının artık ortalarına doğru yaklaşıyoruz bu süreçte. Hava burada inanılmaz sıcak. Yani gündüz saatlerinde böyle zaten sokaklar da bomboş. Kimse sokaklara da çıkmıyor. Normal bir şekilde böyle gezeyim, edeyim, işte etrafa gideyim derseniz inanılmaz bir sıcak sizi karşılayacak. Ve işin daha kötü yanı artık Temmuz gibi burada bu sıcak ve yüksek nem daha da yükselecek. Muson yağmurları eşlik etmeye başlayacak. Bu daha da fena bir hale getirecek. Kışın eğer Seul'ü ziyaret etmek isterseniz bu sefer ekstra farklı bir sorunla karşılaşacaksınız. Buz gibi olacak. O zaman da buralar buz gibi oluyormuş. Yani aslında Güney Kore'nin gezme anlamında, tatil anlamında sezonu öyle çok yüksek değil maalesef. Kedi yatışta. Sizlere farklı şehirler saydım ve burada aslında iyi bir planlamayla bu şehirlerin hepsine ulaşmanın oldukça kolay olduğundan bahsettim. Ulaşımı nasıl yaptığımı merak ettiğinizi düşünüyorum. Birazcık onun hakkında da bilgi vereyim. Bu arada şöyle bakın, anladığım kadarıyla burası böyle daha bir gece hayatının yaşandığı bölge. Gece biraz daha buralar canlanacaktır. Daha bir gece hayatı atmosferi veriyor. Bak genç hemen selam verdi. Ara sıra selam veriyorlar böyle çekim yaparken. Ben bir kere hızlı treni kullandım. Busan'dan Gyeongju şehrine giderken. Ondan sonra Gyeongju şehrinden diğer şehre giderken otobüs istasyonu, otobüs terminali, Intercity Bus Terminal deniyor burada. Çok yakındı benim konakladığım yere. Hemen bir arka sokağımdaydı. Otobüse bindim. Jeonju'ya gittim. Çok hoşuma gitti otobüste yolculuk yapmak. Yani çok konforlu ve rahat geldi benim gözüme. O yüzden o şehirden de yine buraya gelirken aynı şekilde otobüsü kullandım. Otobüs işini de yazdığınız zaman Naver Map'e Intercity Bus Station diye artık hangi bölgede varsa en yakın sizi oraya yönlendiriyor.
Oradan hemen otobüs biletinizi otomatlardan alıp aynı günde bu arada bulunuyor. Hani herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Belki pazar günü dönüşte veya cuma akşamı gidişte bir yoğunluk olabilir. Bu şekilde böyle otobüslerle pıt 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 tık 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 tüm şehirleri geze geze Güney Kore'yi çok güzel bir şekilde gezebilirsiniz. Ara sokaklarda kaybolalım birazcık. Ben ilk Seul'e geldiğimde beni şaşırtan şeylerden bir tanesi çok böyle kaldırımlı, daha doğrusu yokuşlu olması. Elbette bunu kaldırım da dahil ediyor birbirine. Yokuşlu olduğu için kaldırım da çok kullanıyorlar. Yani yokuşlu bir ülke. Ben böyle nedense hayalimde hep daha bir düz hayal etmiştim buraları. Halbuki tam tersi. Bakın şöyle hep mekanlarda böyle saklanmış yukarılarda, üst taraflarda arayıp bulmak gerekiyor. Gezmek gerekiyor. Yani buraya geldiğiniz zaman bol bol böyle yürüyeceksiniz. Bol bol gezeceksiniz. Hava durumu el verdikçe. Şuralar falan güzel güzel. Gelip oturması, zaman geçirmesi keyifli yerler. Seul'de yaşama fikrine nasıl bakıyorum diye soracak olursanız. Yani sıcak gibiyim ama bir yandan da kafamda bazı soru işaretleri var. Nasıl olabileceğine dair tam emin değilim. Çok güzel bu şekilde böyle vintage bu arada dükkanlar var. Yani bu Koreli gençler giyim tarzıyla hep ön plana çıkıyor. Bu tarz böyle yerlere gelip bu vintage store'lardan yapıyorlar. Ama fiyatlar gerçekten ateş pahası bu vintage store'larda. Normalde hani vintage ikinci el işte kullanılmış eski ürün daha böyle bir uygun olmasını beklersin. Tam tersi acayip fiyatlar söz konusu. Yani dünya markalarının bile bazen üstüne çıkan fiyatlar görebiliyorum burada. Yani madem hani Seul'de yaşayacağız bunu göze aldık. Bu işte ev kirasını vereceğiz. Fiyatları ne bileyim yeme içme fiyatlarını göze aldık. Her şeyi göze aldık. Sanki bu kardeşiniz Hong Kong'da biraz daha bütçeyi zorlayıp yani bir atıyorum işte ayda 2000 dolar mı ya da 3000 dolar mı ben Kore'de gözden çıkardım. Ya onu bir şekilde 4000-5000 dolar yapıp Hong Kong tarafına gidebilirim gibi geliyor. Ya bilmiyorum Hong Kong bana daha böyle bir sıcak geliyor. Seul'e oranla bu arada. Hani Busan'ı katarsak orada işin rengi tamamen değişiyor. Çünkü Busan'da hem maliyetlerimiz düşecek hem de Busan daha böyle bir havadar bir şehir. Bu diyeceğimi en çok Kore özelinde görüyoruz. Buraya gelen Avrupalı turistler bir şekilde böyle kendilerini Korelilere benzetmeye çalışıyorlar. Bunu yapan Türkler de var bu arada. Bunlara genelde ben bunu merak ettim, araştırdım niye böyle oluyor diye. Genelde bunu yaptıklarını söylediğiniz zaman sizlere vereceği cevap çünkü Kore toplumu içerisinde, Kore arkadaş çevresi içerisinde sadece öyle kabul edilebiliyorum. Genelde cevap bu oluyor. Bu ne yönde bir benzeme? Kıyafet tarzları, davranışlar, hareketler. Daha da ileriye giden var. Belli operasyonlarla işte Koreli simasına ulaşmaya çalışanlar baya baya abartanlar oluyor. Dışarıdan bir göz olarak bakıyorum. Bu bana çok komik geliyor ve gerçekten hiç yakıştıramıyorum. Normalde hani insanların kıyafetleriyle vesaire hiç uğraşan biri değilimdir. Eski videolarımda da hiç böyle bir şeye denk gelmemişsinizdir ama bu Kore'de çok sık karşıma geldiği için bilmiyorum bana gülünç geliyor açıkçası. Yani şu anda beni bir Koreli gibi hayal etsenize bilmiyorum ben kendimi hiç hayal edemedim. Bu kadar laf edip bundan 2 yıl sonra 3 yıl sonra Kore'ye yerleşip türlü operasyonlarla, değişik işlemlerle karşınıza Koreli olarak da çıkabilirim tabi. Hayatta ne demişler? Büyük lokmaya büyük konuşma. Hiç belli olmaz. Sadece dışarıdan gördüğüm bu. Bence o Koreli olma tarzı her hareketiyle Korelilere daha çok yakışıyor diye düşünüyorum. Şimdi şehirde yavaş yavaş akşam enerjisi kendini belli etmeye başladı. Burada tek tük çok fazla olmamakla birlikte şu şekilde seyyar tezgahlar mevcut. Nerede olduğumu görsel olarak da göstereyim de bazen havada kalabiliyor söyleyince söz uçar yazı kalır. Bugün amma çok deyim kullandım ya. Hongik University arkadaşlar şurada. 9 numaradan çıkarsanız hatta metrodan direkt bu
hareketli bölgeye geleceksiniz. Hongik University 9. kapıdan çıkmanız yeterli olacaktır. Konaklama anlamında da bence bu bölgede konaklayabilirsiniz. Diğer bir alternatif olan bölge Myeongdong deniyor. Ben geçen sefer geldiğimde o bölgede konaklamıştım. Orası da güzel. Oranın da akşam Kore'nin herhalde en meşhur gece pazarlarından bir tanesi orada kuruluyor. Orayı da tercih edebilirsiniz ama bence yeme içme anlamında, hareket anlamında, eğlence anlamında böyle sokağa çıktığın zaman etraf şen şakran olsun, dışarılar her yerlerde olsun. İşte belki akşam burada bir şeyler içeyim, ondan sonra otelime rahat döneyim vesaire diyorsanız da bu bölge daha güzel. Bu bölge daha böyle enerjik. Yine bir Koreli, yine bir tükürme. Koreliler acayip tükürüyorlar. Gerçekten bazen böyle bir şey yerken falan tam karşımda yapınca hiç hoşnut karşılamıyorum. Her şey bir anda Seul'e gelince ne kadar fark etti değil mi? Önceki videoları özellikle izleyenler bu farkı fark edeceklerdir. Yani her şey fark etti ya. Acayip bir şey. Biraz etrafı gezelim. Akşam saatleri geldi. İstediğim saatlere ulaştık. Çünkü Uzak Doğu'da yani Japonya, Kore, Tayvan, Hong Kong hep bunu söylüyorum. Söylemekten bıkmayacağım. Gece gezmek yani akşam saatlerinde neon tabelaların yanmasıyla beraber gezmek bence böyle bu gezme serüvenini, gezme keyfini, hissiyatını bir çarpı 20 yapabiliyor. Hem insanlar dışarı çıkmaya başlıyor hem de bu neon tabelalar o bizim aslında hep hayalini kurduğumuz, en azından bu benim için geçerli. Ben bu coğrafyalara gelmeden önce hep hayalini kurduğum buydu, bu neon tabelalar. İşte Korece, Japonca, Çince olan yazılar. Bunları böyle hissiyat anlamıyla tam olarak görebiliyorsunuz. Şöyle bakın yukarıda, sizler de şu anda görüyorsunuz. Korelilere bir eleştiri daha getireyim. Kahve diye içtikleri şeyin kahveyle alakası yok. Birinin onlara bunu dürüst ve samimi bir şekilde söylemesi gerekiyor. Bu kişi de benim şu anda. Çünkü kamera benim elimde. Mega Cafe diye bir kafeleri var. Gerçekten çok kötü kahveleri. Fakat ona rağmen şehrin her bölümünde bu kahve dükkanları var ve bu kahve dükkanları her zaman dolu. Bir yanında bazen böyle denk geliyorum. Gerçekten güzel kahve yapan bir yer var. Hani fiyat anlamında da aralarında öyle büyük bir uçurum yok. Fakat orası boş, yine burası dolu. Gerçekten böyle buraya nitelikli kahve getirecek kişi ve bunu Kore halkına bir şekilde satın alması gerektiğini gösterecek kişi burada güzel paralar kazanabilir diye düşünüyorum. En azından ben onun o kahve dükkanına kesinlikle gelirim. Buradan kahve girişimcilerine ufak da olsa böyle bir seslenmek istiyorum. Biraz böyle şehrin ara sokaklarına doğru da gidelim. Birazcık ara sokaklarını gezelim. Şu karikatür olayı gerçekten çok güzel Kore'de. Buralarda yine Kore barbekü. Fiyatlar benim ilk gördüğüm kadarıyla özellikle Busan'a göre bir yarım katı, bir katı belki. Yani 2 katı daha doğrusu yüksek. Benim efsane bir canlı yayınım vardı. Belki katılanlar hatırlar. Ayıptır söylemesi. Yarım kilo et yemiştim. Ve ne kadar ödemiştik? Galiba 35.000 Kore wonu gibi bir şey ödemiştik. Hani burada genelde 150-200 gramın o fiyatları çıkıyor. Yani Busan'ın epey gerisinde kalıyor fiyat performans anlamında. Ama mutlaka daha uygun yerleri vardır. Birazcık bakmak gerekiyor. Şu anda biz en turistik bölgede olduğumuz için belki biraz daha fiyatlar yüksek. Sol tarafta Hanok mimari. Vay be. Burada Hanok mimari görebileceğimi düşünmemiştim açıkçası. Özlemişim Hanok mimariyi. Videolarda çok sefer anlattım. Tekrardan bahsedeyim. Geleneksel Kore evleri, Hanok evler olarak geçiyor. En büyük özelliği çatı, tabii ki de mimarisi, dizaynı. Kışları güneş ışığını daha iyi alıp odalara yeteri kadar sıcaklık verirken yazın tam tersi bir görevi var. Yazın da güneş ışınlarını daha az alıp daha bir serinlik veriyor evin odalarına. Bu şekilde yapılmış eski zamanda Kore Hanok evleri. Exchange ofisler. Kore'ye ilk geldiğiniz zaman dolarla gelmeniz daha iyi olacaktır veya euro ile. Türk lirasını bozdurmak problemli. Büyük ihtimalle bozduramayacaksınız şehir merkezinde. Havalimanında kur şehir merkezine göre elbette daha kötü. En azından böyle yanınızda bir 50 Amerikan doları getirirseniz bozuk veya bir 100 Amerikan dolarını havalimanında bozdurup T-Money kartınızı alıp onun arkasından buraya gelip
tüm paranızı buralarda en iyi kur veren yerlerde bozdurabilirsiniz. Hello India. Bakın mesela Hindistan mutfağından ve yine bir helal food. Çok fazla. Yani helal yemek anlamında benim gezdiğim yerlerdeki herhalde Tayvan'la beraber. Tayvan'da da çünkü Müslüman nüfusu çok fazla. Kore en çok gördüğüm yer. Şu tarz şöyle güzel publar var. Burada maç izleme imkanı da var galiba. Çok ufak bir televizyon ekranı dahi olsa Dünya Kupası'nı veriyor. Benim konakladığım yerde böyle bir sokakta. Ya bu sokak olmayabilir ama aynı buna benzeyen bir sokakta, yani ya sağda ya solda. Yani avantajlı yanı ne oluyor? Bu sokaklar oldukça sessiz, sakin. Hani öyle hareket, gürültü vesaire yok. Uykunuzu iyi alabiliyorsunuz veya uyandığınız zaman böyle bir sessizliğe, bir sakinliğe kalkabiliyorsunuz ama bir 2 dakika yürümeyle hareketli kısma gidebiliyorsunuz. Bence bu da konaklama anlamında büyük avantaj oluyor. Yani ara taraflarda gizlenmiş çok fazla yer var. O yüzden böyle geldiğiniz zaman hemen o ilk ana merkezdeki yere değil de o caddeye değil de böyle birazcık yukarılara çıkarsanız daha tatlı, daha güzel yerler bulabileceğinizden eminim. Hanımefendiler için alışveriş olmazsa olmaz. Çok güzel butikler var. Çok da güzel bence ürünler var. Benim anladığım kadarıyla en azından. Kendi zevkime göre benim sevdiğim ürünler. Şöyle çok tatlı. Genelde ufak beden bu arada. O yüzden hanımlar ne yapıyorsunuz? Buraya sıkı bir diyetin arkasından geliyorsunuz. Gerçi aynı şey erkekler için de geçerli. Diğer coğrafyada da böyle X large, XX large bulmak zor oluyor. Normalde ben Türkiye'de işte medium ya da small giyebiliyorum hatta bazen. Burada ben bile alırken minimum X large alıyorum. Ne olursa olsun kalıpları dar oluyor. Kalıpları ufak oluyor. Bak buralar daha güzel. Daha böyle sessiz, sakin. Daha böyle bir Kore havası veriyor. Daha böyle herkes sakin yürüyor. Fazla böyle gürültü, patırtı, kargaşa yok. Şuradan şöyle adımımızı bir atsak alta, şu büyük binanın altı. Aman. İşte zaman zaman böyle sürpriz yokuşlar her an karşınıza çıkabilir. Aman dikkat. Otelinizi tutarken özellikle haritadan kontrol edin. Çok yokuş yukarı çıkmak zorunda kalmayın. Bir kahve alalım. O kadar laf edip Mega Cafe'ye gitmiyorum. Buradan alacağım kahveyi. Kamsahamnida. 4000 Güney Kore wonu. Yani 4 çarpı 30, direkt 30'la çarpınca Türk lirasına ulaşabiliyoruz. 120 Türk lirası. Soğuk bir kafe latte. Caddenin her kısmında bir yerinde farklı bir gösteri var. Özellikle elbette müzik dinletisi. Tişörtler güzelmiş. Yorucu bir yolculuğun arkasından, yorucu bir Kore serüveninin arkasından Seul'deki ilk günümü sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle kaldığım bu bölgeyi göstermek istiyordum. Etrafı gösterdim. Buradaki enerjiyi, buradaki canlılığı bir nebze olsun sizlere aktarabildiğimi düşünüyorum. Kendime yaşamak için bir şehir, bir ülke arayışım tüm hızıyla devam ediyor işin aslı. Seul'e karşı önyargılı değilim. Ama Güney Kore özelinde konuşmam gerekirse Busan kendini öyle bir yere oturttu ki bende. Birazcık Busan'ın önüne geçmesi zor gibi Seul'ün. Elbette Seul'e şans vereceğim. Elbette Seul bu şansa hak eden bir şehir oldu. Güzel tatlı gülümsemeler, güzel bir bakış dahi insanın fikrini değiştirebiliyor. Bakalım Seul macerasında bizleri neler bekliyor. Bir sonraki videoda Seul'ün başka bir bölgesinde oluruz diye düşünüyorum. Seul'ü güzel bir şekilde gezmek istiyorum. Bu arada biz Seul diyoruz. Doğrusu Seul değil aslında. Şöyle ki Güney Koreliler buraya Seoul diyor. Yani
Seoul diye zaten yazılıyor. Onların telaffuzu Seoul. Hatta bazen böyle özellikle diğer şehirlerde Seul dediğim zaman ilk başta bir anlamadıkları dahi oldu. O yüzden Seoul dememiz gerekiyor. Seoul şehri bakalım bizlere neler gösterecek, ne gibi sürprizler bizleri bekliyor bu şehirde. Kaldığım yere çok çok yaklaştım. Arkamda o hareketli cadde, hemen benim kaldığım yer şu ileriden sola dönünce. İşte bu cadde benim kaldığım cadde. Bir önceki gezdiklerimizden çok da bir farkı yok. Hani akşam saatlerinde o aşağıdaki kadar kalabalık değil ama yine böyle tatlı bir yoğunluk söz konusu. Sağ tarafta şurada şöyle bir barbekücümüz var. Burası benim sokağım değilmiş ya. Burası benim sokağımın bir arka sokağıymış. Allah Allah, niye karıştırdık anlamadım. Hepsi birbirine çok benziyor, söylemiştim. Çünkü bu sokak daha bir güzel geldi gözüme. Daha böyle bir kafeler, restoranlar vesaire daha fazla. Ben de bu kadar, benim sokakta bu kadar çok yoktu. Doğru sokağıma geldim. Doğru sokağımı buldum. Doğru sokak değil mi? Tamam, market var, evet. Doğru sokağımıza geldik. Bir alt sokak daha güzeldi. Ama çok da bir farkı yok bakın. Birbirine benzerlik gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seul maceramız devam ediyor. Güney Kore maceramız devam ediyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok iyi bakın kendinize. Bay bay. Güzel ve sıcak bir Seul akşamı.